$0 Kanada'ya gelmiş olsaydık. God bless Turkey. Happy Thanksgiving. Quel cappello. Bir daha hayatım boyunca gelip kalmak isteyeceğim bir yer değil. You may go now. Kalmasam. Bayağı ekipmanım da var. Bir şey olmaz ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bomba gibi bir içerikle beraberiz. Bugün yine Kanada, Toronto'dayız. Ne yapıyoruz? Bugün eğer $0 Kanada'ya gelmiş olsaydık, yani cebimizde hiç paramız olmasaydı, $1, 1 sent, 1 TL, euro, dinar, herhangi bir paramız olmasaydı burada hayatta kalabilir miydik? Akşam kalacak yer bulabilir miydik? Yemek bulabilir miydik? Eğer ki başaramazsak doğal olarak yarın 11'e kadar sözümü tutmak için sokakta kalacağım. Umarım ki başarırız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Burada sokakta bir şey satmak yasak. Korona sebebiyle birçok şey çok zor, insanlara yaklaşmak vesaire. İnanın kafamda hiçbir plan yok şu an net olarak. Deneyeceğiz beraber, göreceğiz, öğreneceğiz. Umarım başarılı oluruz. Bakalım Kanada'da hayatta kalabilecek miyiz? Kanada'da bu gece kendimizi bir otele atıp karnımızı doyurabilecek miyiz? Yoksa homeless olup sokaklarda mı kalacağız? Hadi gidip görelim. Saatlerimiz şu an 11.33'e geliyor. Henüz daha yemek yemedim. Gerçi sabah uyandığımda zaten çok kahvaltı etmeyi seven biri değilim. Bugün sadece kahve ve su içtim. Hemen uzun bir süre yetecektir bana. Sadece su ihtiyacım olacak. Şimdi marketin önüne gidip bir yazı açacağım. Kartona yazı yazacağım. İnsanların poşetlerini taşıyabileceğimi söyleyeceğim cüzi bir rakama. Belki birisi poşetini taşıtır. Yani biliyorsunuz insanların bir şey böyle dijital manyaklığı da var ya, kamera görünce şov yapıyorlar. Ne bileyim biri çıkartır $20 falan. Birinin gönlünü hoş ederiz, 2 dakika hoş sohbet. Ne olacak ya? Muhabbet tellaklığı yani, anladın mı? Şey yok ki bunda. God bless Turkey. Happy Thanksgiving. God bless us everyone. Yoksa çok güzel olmaz mı ya? Bir homeless'la kapışsak yerde bir $5 için falan. Çakılmaya atsak. Bak şimdi ben çok şanslı bir adamım. İlk baktım. Muhtemelen çıkmayacak ama çıkarsa da diyecekler ki hazır mıyız? İlkinden boş çıktık. Bu arada Utku'nun saçını döktüğüm videoya kurgu diyenler oldu. Çocuk zaten saçını kazıtacakmış da. Arkadaşlar bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hiçbir insan öz iradesiyle kafasına tüy dökücü sürdürmez. Zararlı bir şeymiş. Ben de çok sonra öğrendim bunu. Şey yapmadan birkaç sene önce falan öğrendim. Kıyak arkadaşmışsın. Helal olsun. Aha şurada makine var. Kardeşim kalkıp gitse makine ne olacak? Kim verecek bunun hesabını bu memlekete, bu çocuklara? Kim verecek? Şu an. Aranızda şey diyenler olacak. Abi böyle $60 mı kazandık? Şu an parayı kazanacağımız noktaya gidiyoruz. Girişimciliğimizi konuşturacağımız noktaya gidiyoruz. Yol üstünde fırsatları değerlendiriyoruz. Bu arada çıkmadı ama elbet birinden çıkacak. Ya bundan çıkmaz, ondan çıkmaz. Birinden çıkar ya. Çıkmazsa da benim ayıbım mı yani? Koskoca Kanada. Bak. Kamerayı kapatamıyoruz ki, bak orada bir tane daha var şimdi. Çünkü para çıksa içinden ne diyecek? Senin saça kurgu diyen piş ne diyecek? Kurgu diyecek. Orada kesmişler, para koymuşlar diyecek. Biz bilmiyoruz o kesip para koymayı. Allah'ım şundan para çıksın. No. My God şundan para. Allah bunu çekmiyor. Olacak. Kapat hadi markete gidelim. Neyi unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Bas aslanım bas. Benzin bedava bas. Sen basmayacaksın, ben basmayacağım. Kim basacak? Oha, bisikletle aynı renk olmak için yapmış olmasın bunu lütfen. Bu adamı daha önce görmüştüm. O zaman da kırmızı bisikleti vardı, kafası da kırmızıydı falan. Umarım işe yarar. Ama yaramazsa çok güzel bir taktiğim var, en sona süper gücümü kullanacağım. Hulk'a dönüşeceğim. Geldik. Şimdi maskemi takıp burada bekleyeceğim. Bu kapıdan mı çıkıyor herkes? Burası giriş gibi duruyor daha çok. Ya ne var ben çeksem eve kadar? What the fuck you guys doing? Is this a political statement? This is where I work. Do it somewhere else. We can share a place. No, this is my living. This is my living. I'm here every day. For YouTube, you know? Doing is interfering with the people coming by. You're distracting them. Go. No. I just need one person. You may go now. Derdin neydi? Haydi ayıcığım benim. Şikayetçiyim. Benim suçum ne? Ben anlamıyorum ki, insan gibi anlattık. Adam da haklı tabii, dükkan benim diyor. Ben diyor senelerdir burada dileniyorum diyor. Kendince o da haklı. Biz de şimdi onun ekmeğine taş koymayalım dedik. Şimdi korona evde yaş az da problemli. Ne küfürlü konuşuyor. Ben de agresifim. Ne yaptık biz de? Kaçtık. Kapat da gerçek bir market bulalım, kendimize paraya ihtiyacımız var. Bundan para çıkmıyor mu? Bunun neresinden çıkıyor ki para? Şimdi şehrin daha elit bir kesimine gidiyoruz. Şimdi mantıken yol param diyor.
sıfır olduğum için ulaşım kullanmıyorum ama kafamda bir soru var. Homeless'lar ulaşımı ücretsiz kullanıyorlar. Öyle bir hakları yok da. Öyle bir hak yaratmışlar. Ben de şu an Fahri Homeless'ım. Belki ben de bedava binebilirim diye düşünüyorum. En azından birkaç durak. Ancak bir noktada da bu bir suç tabii. Kafamda iki soru var. Toplu taşımaya eğer kaçak ve ücretsiz binersem görüntüleri yayınlamalı mıyım? Yoksa böyle size göz kırpmalıyım da siz anlamalı mısınız mı? Başlarım suçuna. Başlarım suçuna derken öyle değil. Öyle demek istemedim. Öyle demek istemedim. Her gün biniyor bu homeless'lar. Her gün biz karların içindeler. Bir de işiyorlar. Ben işemeyeceğim de ya. Efendi gibi gidip evime işeyeceğim, otelime işeyeceğim ya. Şimdi daha güvenli bir yere geldik. Bu işe para ayırabilecek insanların yaşadığı bir yere geldik. Yardımcı olacak birileri çıkabilir diye umut ediyorum. Ya da bunlar benim boş umudum da olabilir. Gün sonunda aç ve sokakta da kalabilirim. Bakalım, deneyelim. Biraz bekleyelim. Ne oluyor görelim. Okumadı bile ya. Okumadı bile ya. Ya şimdi mantıken insanlar poşetlerine dokundurmamak da istiyor olabilir. Adam kalkıyor, steril kalsın diye alışverişe geliyor. Kendisi evde yapıyor. Tutup da poşetini birine taşıttırır mı çok emin değilim. Ama temiziz yani neticede. İnsanlık öldü mü ya? Daha demin herifin biri salakça dedi. Kamerayı görmedi. Kafa atacaktım ona. Korona var diye salakça dedi o. Ya her bakayım herif de Kubrick oradan onu anladı. Bağlantıyı kurdu hemen YouTube kanalları var. $0 challenge yapıyorlar. Acaba yolda yürüyüp gelenlere mi şey yapsak? Aha teyze geliyor. Karşıdan teyze geliyor. Bak şundan teyze geliyor. Abla ölmüşün yorgunluktan ben taşırım. Are you sure? Okay, thank you. Abi benim çok moralim bozuldu ya. Oğlum ben sokakta yatamam. Sözde verdik bir de. Ne yapacağız? Bir öğün yemek yiyeceğiz o zaman. Yemek yiyebilirsem değil mi? Yok lan yemek de yeriz herhalde. Yemek parası da kazanırız ya. Ama sokakta kalmayalım. 40 bir öğünde yemek desen $11-12. Toplu taşımaya da kaçak bindik desek bize en kötü yine bir $50 lazım. 50 de çok be birader. 50 de çok yani. Sokakta $50 kazanılsa zaten kazanır herkes. Ama daha süper gücümü kullanmadım. I can watch your dog. Köpeğe bakarsanız $2 veririm dedi. Köpek de bu ama dokunmayın dedi. Oh, biraz havlayabilir dedi ama hiç öyle huyu yok. Şimdi $2'lık bakacağım köpeğe. Kanadalı bir köpek bulmuşken ona Kanada'da köpek olmanın nasıl bir şey olduğunu, diğer köpeklere söylemek istediği bir şey varsa hemen ona da bir mikrofon uzatalım. Fındık, Kanada'da köpek olmak nasıl? Ne düşünüyorsun? $2 daha bakmamız lazım köpeğe. Oğlum var kadın gelecek diyecek ki köpeği $10 havlatmışsınız diyecek. Wow. Thank you. What was the name? Nice to meet you, Pat. Take care. Thank you again. Stay safe. Tatlı kadın. Bence kesin öğretmen gibi bir şey. Güzel. Ama abla halime acıdı da verdi. Ben böyle olmasını istemezdim. Yani Kanadalılar yardımsever. Gerçi bu abla öyle. Bu abla gerçek Kanadalı işte bence. Yani bize anlatılan Kanadalı bu abla. Ama gördüğünüz gibi geneli böyle değil. Nasıl parayı aç kaldıysam bırakamadım parayı cebime koyamadım. I can carry your car. $1 numaramızı vermedik, kusura bakmasın, numaramızı istedi ama o kadar da değil yani, $1 da numaramızı vermeyelim. Ama bir $50 falan her türlü Utku'nun numarasını verirdim. Kaç dolarımız oldu hemen bir sayayım. Bir dakika. İyi. $3. En azından şu an sokakta kalırsam akşam bir kahveyle bir sandviç gibi bir şey yiyebilirim. Biraz daha oynaş. Ama. Harbiden Umut Fakir'in ekmeğiymiş lan. Ama bir ses geldi. Neydi Aynen o? bir ses geldi. Galiba o benim fakirliğimden geldi. Şöyle bir tak etti. Arkadaşlar saat şu an 4'e geliyor ve biz şu ana kadar yalnızca $3 kazanabildik. Eğer ki Hulk'a dönüşme planında bizi yarı yolda bırakırsa galiba bu geceyi sokakta geçireceğiz. Umut edelim bir şeyler olsun. Go. Belki bilenleriniz vardı. Ben de opera sanatçısıyım. Daha önce lise zamanlarımda sokakta müzik yapmıştım. Bugün bunu biraz mesleğimle birleştirip deneyeceğim. Normal şartlarda bu tür bir havada, bu tür bir akustikte şarkı söylemek çok sağlıklı bir şey değil. Ama biz bugün para kazanmak zorunda olduğumuz için bütün skilllerimizi kullanacağız. İnanılmaz acıktım. Gerçekten artık direncim düştü. Sokakta mı yatarım, ne yaparım inanın bilmiyorum ama aç kalmayacağımı biliyorum. Yemek yiyeceğim önce. Hadi gidip biraz bağıralım. Arkadaşlar çok özür dileyerek çok kısa iki duyuru için bölüyorum. Bunlardan birincisi bana yardımcı olması için kullandığım altyapı müzikleri yani arkada çalan müzikler yüzünden telif yedik. Doğal olarak o bölümleri size ancak 5'er 6'şer saniyelik kolajlar şeklinde izlettirebileceğim. Öncelikle bunun için sizden özür dilerim. İkinci bir duyurumda normalde bizim yayın günlerimiz pazar günü ancak bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanan olaylar nedeniyle videoyu yayınlamak istemedik. Savaşların kazananı olmaz. Umarım bir an önce yaşanan bu olaylar son bulur ve masum insanların canı yanmaz. Hadi videoya dönelim. La belle turbando al riposo como si fuera esta noche la última vez al riposo señor cara vegle zolta gran musaki stretto sacco
que tengo miedo perderte. Torreador, l'amor chata, perderte después. Quel cappello di Tony all'orecchio fa fischiar. Hadi. Small size regular coffee Small regular, and team crabs. crispy chicken, and the roast beef. Crispy chicken. That's everything today? Yeah, just that. Arkadaşlar şehir kapalı olduğu için, yani lockdown durumunda olduğu için bir yerlerde oturup bir şey yemek yasak. Biz de ucuz yemek yemek zorundaydık. O yüzden kendi bahçesi olan falan bir yerde yemek yiyemezdik. O yüzden şu an bir otobüs durağındayız. Bu arada bu 3-4 dolar büyük ve doyurucu gibi, ekmeği falan güzel. Beni tutar umarım. Hulk'a dönüşmemizden sonra 20 dolar 40 cent gibi bir rakam vardı elimizde. Şimdi 6.40'dan 6.30'unu buraya verdik. Ama hatırlamıyorum rakamı, gerçekten gözüm kararmıştı. Yeni kendime geliyorum. Kalacak yer için 40 dolar ihtiyacımız var. Bir de bir öğün daha yemek yemem lazım. Arkadaşlar yavaş yavaş güneş batıyor. Batıyor değil, güneş battı. Hava da bayağı soğudu. Videoyu açtığımız yere gideceğiz. Şimdi bir önceki durakta 2 şarkı söylemiştim. Şimdi böyle 10-15 şarkı söylememiz çok mümkün değil. Akşam sadece kendime yatacak yer değil, ses tellerime de yatacak bir klinik ayarlamak zorunda kalırım. Umarım 3-4 şarkıda bu işi çözeriz diye umut ediyorum. Bu arada mesafeler arası çok yürüyoruz. Bütün zamanımız hemen hemen yürüyerek geçiyor zaten. Şimdi de muhtemelen gittiğimizde hava kararacak. Hadi gidelim. Torreador, il tuo amore quanto bello. Songe bien vi songe combattant, e tu dici apparta Dio. Hurle la folle, il se lance, il onta il frappe, non dorme su dormiento. L'amor tata. Thank you very much. Allons, en garde, allons, questa sguardadino, vide chi se ne sa. Hey Penny, we love you. Songe bien, vi songe commentat, l'amor tata. Thank you guys, stay safe. İçinden çıkana bak. 2 euro. Burada da dövizde kazandık. Hey, por favor, sigan este chico, por favor. Canta increíble. Increíble. Arkadaşlar bayağı iyi bir hasılat topladık. Şimdi 2, 4, 6, böyle 7 ve 8 dolar diyelim. 8 dolardan biraz fazla burası. Elimizde bir tane 2 euro var. Biri 2 euro 60. 2 euro kaç Kanada doları ediyor? 3 galiba. 11. 11 dolarımız orada var. Herkes gelip para istedi ya. Lan dilencinin dilenciden para istediği nerede görülmüş? Şerefsiz. Ne kadar kağıt paramız var? 20, 30, 40, 55. 55 burada. Bro, no. 55, 11 de bura mı demiştik? 66 dolar. Şu an 66 dolarımız var. Bir de yemek yemiştik 6 dolarlık. Aslında 72 dolar kazanmışız. Nereden baksanız bir biber kadar kazandırdı. Keşke en baştan şarkı söyleseydik. Bundan sonra böyle mi yapsak? Ülke ülke gezsek, şarkı söyleyip hayatta kalsak. Bence bunu saklayalım. Bir gün çok takipçimiz olursa birine pahalı bir hediyeyle beraber veririz. Aynen, bunu çerçeveletiriz. Yanına da böyle çeyrek altın bir şey. Girip bir otel bakacağım. Şimdi birçok oda var ama şöyle problemler var. Bazıları paylaşımlı, biz paylaşımlı bir odada kalamayız. Ve bir tane gözüme önceden kestirdiğim Toronto Traveler son var. Muhtemelen ona gideceğim. Bunun günlüğü 36 dolar. Ama şurada başka iyi bir alternatif varsa diye bir bakıyorum yine de. Bu arada bunların hepsi gerçekten çok kötü ya. Bunlar da bu dönemde kalmak zorunda bilmiyorum. Abilere selam, çatışmaya devam. Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Yemeğimi alacağım yere geldim. Franks. Burası benim bayağı sevdiğim bir... Kalacağımız yere gelmek üzereyiz. Benim şehirde pek hoşlaşmadığım bir bölgede. Kensington Market. Biraz böyle çakalıyla ünlü, homeless'ıyla, bağımlısıyla ünlü bir semtimizdeyiz. Kalacağımız yer de tam otel gibi değil zaten. Otele çevrilmiş bir ev. Doları kiraya verilen, paylaşım açılan bir ev gibi. Umarım temizdir. Oğlum biz nasıl bir yerde kalacağız ya? 588 miydi bro? Bak hani geldin ya ben buraya gelmeyecektim deme diye büyük yazmışlar. Kalmasam. Bir şey olmaz ya. Hadi gelelim. Bayağı ekipmanım da var.
Biliyorum ya. Konuşamaz. Millet görmesin de şimdi çantadaki yeri, elindeki şey falan çıkarmasan. Bayağı enteresan bir yerdeyiz. Güvenlik hat safhada. Kameranın kablosu kopmuş. Yeah. I think was I talking to you on the text message? And I was coming in a half an hour? Yeah, so I'm here. Arkadaşlar oda turumuza başlıyorum. Öncelikle böyle bir kapımız var. Sıfır güvenlik. Gece muhtemelen biraz zor olacak. Burada bir ranza var. Buraya kimse gelmeyecekmiş. Garantisini verdi. Yatacağım yer ama bilmiyorum yatar mıyım, nasıl yatarım. Yani temiz kokuyor aslında. Zaten ben oturdum bu arada, o yüzden böyle dağınık. Böyle bir sandalye, masa, ufak bir 2 tane vantilatör. Açma sapan bir buzdolabı. 2 tane bozuk. Hiçbir işe yaramayan kasa. Normalde duş almak isterdim ama zaten odada bireysel bir duş varmış. Buraya bir ışık lazım. Yok mu ışık? Küçücük yerde ışığı nereye koydunuz? Muhtemelen sabaha kadar kurgu yapacağız. Çünkü burada çok uyumaya niyetim yok. Uyursam da nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Çünkü çok güvenli değil. Hadi hazırlanalım. Sonra olabildiğince az uyuyup buradan kurtulalım. Bu arada açık ara hayatımda kaldığım en kötü yer. Burada böyle saçma sapan bir şey var. Bunun üstünde ne var acaba? Şurada çorap atmış çocuğuna böyle. Şurada bir sigara paketi var. Saçma sapan bir kavga sesiyle uyandım. Ben sabaha kadar inanılmaz üşüdüm yani, çok soğuk su. Şimdi gidip sizin verdiğim depozitoyu alacağım. Buranın yine depozito istiyorsunuz ya. Sizin bana depozito vermeniz lazım. Buradan sağlıklı çıkıp çıkmayacağım ölçmek için. It's okay, right? Yeah, take care. Okay. Nasıldı bebişim? Kanka gerçekten çok kötüydü ya. Birincisi sabaha kadar ses bitmedi. En başta kurgu yapıyordum, kulaklığım varken duymadım ama sonra işte yatınca sabaha kadar önce kavga sesleri bitmedi. Bir de arkasını sonra alarmlar başladı saat 5'te, 5.30'da, 6'da başka alarmlar. Sürekli bu telefon çaldı. Bayağı da pisti. Bir daha hayatım boyunca gelip kalmak isteyeceğim bir yer değil. Dün 0 lirayla başladığımız yolculuğu totalde 72 dolarla kapattık. 2 öğün yemek yedik. Otelimizi tuttuk. Cebimizde hala paramız var. İlk planımın gerçekten o kadar boş çıkması beni çok üzdü. İnsanların yardım edeceğini bekliyordum. Ama olsun. En azından Hulk'a dönüşme planım gerçeğe döndü. Dünyanın en kötü otelinde kaldım galiba. Gerçi daha kötüleri muhakkak vardır ama buranın en kötüsü olduğunu eminim. Sokakta şarkı söylemeden önce biraz beklentim vardı ama bu denli yüksek değildi. Yani bizi sokaktan bu kadar hızlı kurtarabileceğini gerçekten düşünmüyordum. O yüzden çok hoşuma gitti. Çok da sevdim bu işi. Eğer bu içeriği de beğendiyseniz belki kapılar açısında başka ülkelerde bunun versiyonlarını deneriz. Gidip sadece sesimizle, gitarımızla şarkı söyleyerek hayatta kalmayı deneriz. Bakalım başka ülkelerde homeless olmaktan kurtulabilecek miyiz? Başka şehirlerde homeless olmaktan kurtulabilecek miyiz? Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.